2500 yıl önce genç bir adam hayatını değiştiren bir karar aldı. Anlatılana göre gecenin köründe evini terk etmiş. Sadece bir kere karısına ve yeni doğan oğluna bakmak için duraklamış. Sonra karanlığın içinde sessizce kaybolmuş. Bu Himalayaların eteklerinde başlayıp Kuzey Hindistan'ın düzlüklerinde sona eren bir yolculuktu. Genç adamın hedefi insan hayatının anlamını çözmekti. Bu adam Siddhartha Gautama, hepimizin bildiği adıyla Buda. Milattan önce 6. ila 5. yüzyıl arasında günümüzdeki Güney Nepal'de yaşamıştır. Onun hikayesi şöyle başlıyor. Himalaya dağlarının eteklerinde bir kral ve kraliçe yaşıyordu. Birbirini çok seven bu iki insanın tek eksiği bir çocuktu. Kraliçe bir gün çok garip bir rüya gördü. Büyük bir ağacın gölgesinde uyurken yanına altı dişli bir fil geldi. Hortumunda bir nilüfer çiçeği vardı. Bağırdığı zaman dağları titretiyordu. Kraliçenin etrafında 3 defa dolandı ve hortumuyla kraliçenin sağ tarafına dokundu. Kraliçe rüyasını krala anlattı. O da krallığın en bilge adamını saraya çağırdı. Saraya gelen bilge adam rüyayı dinledi ve şu kehanette bulundu. Kraliçe bir erkek çocuk doğuracak. Bu çocuk ya dünyanın en güçlü kralı olacak ya da evini terk edip bilge bir insan olup insanlara doğru yaşamın yolunu gösterecek. Eğer oğlunun kral olmasını istiyorsan 4 şeyi kesinlikle görmemesi gerekir. Bunlar yaşlı bir adam, hasta bir adam, ölü biri ve dilenen bir keşiş. Bunları asla görmemeli. Sonunda kral ve kraliçenin bir oğlu oldu. Ona Siddhartha adını verdiler. Elbette kral oğlunun güçlü bir kral olmasını tercih etti. Bu nedenle hiçbir yaşlıyı, hastayı, ölüyü ve dilenen bir keşişi görmesini istemiyordu. Oğlu için 3 tane büyük saray yaptırdı. Yazlık, kışlık ve yağmurluk mevsiminde yaşayacağı saraylardı bunlar. Bu saraylardaki hizmetçiler genç ve sağlıklı olacaktı. Oğlu şehri gezmek istediğinde kralın adamları bütün yaşlı, yoksul ve hastaları şehrin dışına çıkarıyordu. Kralın oğlu bunlardan hiçbirine rastlamamalıydı. Kral oğlunu dünyevi bir yaşama bağlamak için etrafını lüksle donattı. Sokaklardaki kirlilik, açlık, sefalet temizlendi. Böylece kralın oğlu dünyadaki acıların farkına bile varmayacaktı. Tüm bunlara rağmen bir gün genç adam arabasında taşınırken yaşlı bir adam gördü. Sonra hasta bir adam gördü ve ardından bir ceset. İnsanın varlığına ve acısına tanık olmak onu çok etkiledi. Genç adam hayatın acılarla çevrili olduğunu gördü ve acıları aşmak, hayatı anlamak için yolculuğa çıktı. Her şeyi terk etti. Konumunu, ailesini, ülkesini, her şeyini. Genç adam önce dilenen bir keşiş oldu. Saçlarını kazıttı ve bir keşiş gibi giyindi. 6 yıl boyunca oruç tuttu. Yalnızca su içiyor ve günde sadece bir avuç pirinç yiyordu. Sonunda iskelet gibi oldu. Ama buna daha fazla dayanamadı. Gerçeğe ulaşmak için bunun yanlış bir yol olduğunu anladı ve diğer insanlar gibi yemeye başladı. Siddhartha bir akşam bir incir ağacının altına oturdu. İnsanların niçin acı çektiklerini ve niçin öldüklerini düşünmeye başladı. Düşünceleri gittikçe derinleşiyordu. Günlerce o ağacın altında kaldı ve yalnızca düşündü. 49 gün sonra ağacın altından kalktı. Gerçeği bulmuştu. Şimdi acıların neye bağlı olduğunu biliyordu. Acıların nedeni insanların iktidar ve mutluluk peşinde koşmalarıydı. O anda ismini değiştirerek kendine Buda adını verdi. Anlamı uyanan demekti. Buda bütün Hindistan'ı dolaşarak öğretisini anlatmaya başladı. İnsanlar her yerden onu dinlemeye geliyordu. Birçok öğrencisi oldu. Buda onu dinleyenlere şöyle sesleniyordu. İnsanlar yalnızca 8 kutsal yolu izleyerek acılardan kurtulabilirler. Bunlar doğru bilgi, doğru konuşma, doğru davranış, doğru yaşama, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru düşünmektir. Her zaman doğruyu söylemeli ve yalandan kaçınmalıyız. Öldürmemeli, çalmamalı ve başkalarının hayatlarına zarar vermemeliyiz. İnsan derin düşünebilmek için meditasyon yapmalıdır. Eğer böyle yaşarsa acılardan kurtulmak mümkün olur. Buda'nın öğretisine Budizm deniyor. Bugün bu öğretiyi savunan milyonlarca insan var.
Bunların çoğu Çin, Japonya, Vietnam, Burma, Tayland ve Sri Lanka'da yaşıyor. Budizm, kas sistemine karşı olduğu için Hindistan'da baskılar nedeniyle barınamamıştır. Bize destek olmak için videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.